Herkese merhaba. Bugün yine Green Card videolarından devam edelim istedik. Ne kadar tutuyor genel olarak bundan bahsedeceğiz. Ayrıntılı aşamalarını daha sonra anlatacağız ama bugün yani bu Green Card süreci ne kadar tutuyor, biz neden daha erken başvurmadık, yani ne kadar fazla olabilir onlardan bahsedeceğiz. Tesadüfen de ikimiz siyah giyinmişiz bugün. Evet. Ben işten Black geldim. Friday. Onur'un ne giydiğini görmedim. Evet. Tesadüf olmuş. Evet. İlk olarak avukat ücretinden bahsedelim. Şöyle, normalde avukatlık şirketiyle anlaştığınızda belli bir ücreti oluyor bunun. Tabii bu şirketten şirkete, avukattan avukata değişiyor. Bizim konuştuğumuz, bahsettiğimiz gibi büyük bir firma, genelde bilinen bir firma. Bunların ücretleri $5.000 kadar. Yani biz neden daha önce başvurmadık? Çünkü bu Green Card'ın masraflarının yanında bir de böyle büyük bir avukat ücreti ödemeniz gerekiyordu. Aslında şunu da belirtmek lazım. $5.000 birinci aşamaya yardımcı olmaları için, ikinci aşama için hiç yardımcı olmuyorlar. İstersen daha fazla para verip ikinci aşamaya da yardımcı olabilirler. Evet. Yani aslında 2 aşamalı bir süreç. Bunu daha sonra anlatacağız. Daha sonra bahsedeceğiz bundan. İlk aşama için daha çok gerekli oluyor avukat. İkinci aşamayı kendiniz halledebiliyorsunuz. O yüzden biz ilk aşamanın ücretini söylüyoruz. $5.000 civarında. Ama biz sorduğumuzda bize dediler ki hemen karar verip bizimle anlaşırsanız, bu anlaşmayı imzalarsanız indirim yapabiliriz size ve $4.200 olabilir. Ayrıca biz bunu 10'a bölüyoruz. Yani taksit ödeyebilirsiniz dediler. Biz bunu tabii doktoramızın son yılında yaptık. Yani öncesinde işte 10'a da bölseniz, 4.200'e de inse falan, bunlar çok büyük paralar bizim için. Bu avukatlık ücreti bu kadar. Tabii bunlara ek olarak bir de Green Card başvuru ücretleri var. Evet, avukatla beraber dosyanızı hazırladıktan sonra bu dosyayı gönderirken belli bir miktarda işlem ücreti ödemeniz gerekiyor Amerikan hükümetine. Daha doğrusu USCIS bürosuna. Burada birinci aşama için gönderdiğimiz ücret $750 yanılmıyorsam. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Yani ilk aşamada sadece benim için dosya gönderiyoruz. Onur'un herhangi bir dosyası ya da ödemesi olmuyor. Şimdi ikinci aşamaya geçtiğimizde nasıl oluyor? İkinci aşamada biz ikimiz birlikte başvuruyoruz. Yani ben başvuruyorum, Onur da benim dependent'ım olarak başvuruyor ve ikimiz ayrı ayrı $1.250 ödüyoruz. Toplamda $2.500 yapıyor. Evet. Bunun haricinde bir de sağlık muayenesi raporu istiyorlar sizden ve bu muayene kişi başı yaklaşık, yani hastanesine, kliniğine göre değişmekle birlikte $250-300 arası falan tutuyor diye duyduk sağdan soldan. Evet, yani 2 kişi $500 yapıyor. Şimdi bir de bu yıl gelen ayrı bir uygulama var. Normalde bu Green Card süreçleri 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sürebiliyor. Yani bu sizin case'inize bağlı, işte gönderilen büroya bağlı, hangi eyalete gönderildiğine bağlı, sizin çalışmalarınızın bilir kişilere gönderilmesine, geri dönmesine bağlı çok uzun süreler. Bunlardan bahsedeceğiz daha sonra. Ama bunu hızlandırmak için bu yıl gelen bir uygulama var. Dediler ki 1 ay içinde mi tamamlanması için? 30 iş günü müydü? 30. Sanırım 30 iş günü. 45 diye hatırlıyorum ben. Ben de 30 diye hatırlıyorum. 45 gün diye hatırlıyorum ama iş günü mü? 45, sanırım 45 gündü ya. Tamam, yani 1-1,5 ay diyelim. 1-1,5 ayda tamamlanması için bu ilk aşamanın $2.500 istiyorlar sizden. Ama şöyle bir durum bu oldu. Bu 750 artı 2500. Tabii evet, yani 2.500 ekstra bir para. Ama şöyle bir durum oldu. Dediler ki bunu yapabilmeniz için, yani bu avantajı kullanabilmeniz için 1 yıl önce başvurmuş olmanız gerekiyordu. Yani siz şu an başvuruyorsunuz 1 ay önce. Bunu siz kullanamazsınız dediler. Biz o 1 yıl önce başvuranların tamamlanmasını ve yavaş yavaş bize gelmesini bekliyoruz aslında, bu avantajın, ayrıcalığın. Ve parasını ödeyip erkene çekmeyi düşünüyoruz. Neden olduğunu daha sonraki videolarda anlatacağız. Yani bu süreç biraz böyle sancılı bir süreç. Evet, çünkü o yüzden OPT ve vize süreçleri de hani 1 yıl artı 2 yıl uzatmalı ve bu Green Card'ın başvurularında da immigrant intentinizi gösterdiğiniz için OPT ile alakalı sıkıntılara düşebiliyorsunuz. Yani bu timeline'ı çok doğru oturtmanız lazım. Bunun detaylarını Ceren dediği gibi daha sonraki videoda açıklayacağız. evet.
Benim zaten şu an vizem yok. Ben vizesiz buradayım. Bunu da söyleyeyim. İhbar edecek olanlar, ama legal olarak buradayım. Sadece girip çıkamıyorum. Neyse, bunları evet anlatalım ayrıntılı. Biz bunu bekliyoruz. Yani size şöyle özetleyebiliriz. Bu arada ilk aşama avukatsız olmaz mı derseniz olur. Kendinize güveniyorsanız, yazımınıza güveniyorsanız, her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde düzgün anlatacağınızı düşünüyorsanız, dediğimiz gibi gelecek videolarda bunları anlatacağız. Neler hazırlıyoruz ayrıntılı. Bunlara güveniyorsanız avukatsız da olur. O zaman şöyle özetleyebiliriz. Avukat tutmadan sadece Green Card'a başvurmak için birinci ve ikinci aşama dahil olmak üzere toplamda $3.750 ödüyorsunuz. $750 ilk aşama için, $1.250 iki aşama için. Bu arada iki kişi için söylüyorum. Eğer tek kişiyseniz $1.250 ödemiyorsunuz dependent için. Bir de sağlık ücretleri $250, $500 ödüyoruz. By the way, çocuğunuz, bebeğiniz varsa ve burada doğmadılarsa onlara da almanız lazım bu Green Card'ı. $1.250. Sanırım çocuklarda da aynı fiyat olması lazım. Evet, ve ayrıca sağlık belgesi masrafları. yine masrafı. Yani ben sadece iki kişi için söylüyorum. İki kişi için avukatsız $3.750 yapıyor. Avukat parasını eklediğinizde buna, bizim durumumuz için söylüyorum, yani bize $4.200 dediler toplamda. $7.950 yapıyor. Eğer hızlandırmak istiyorsanız... Galiba. Eklemiş miydin? 3.750 mi dedin? 3.250 dedin zannettim de. Hayır, $3.750. $500 evet, çünkü şey vardı, sağlık. Ekledim. Avukatla birlikte $7.950 yapıyor. Eğer derseniz ki ben hızlandıracağım, biz bunu yapmayı düşünüyoruz, sadece zamanını bekliyoruz. Hızlandırmak istiyorsanız da toplam $10.450 vermeniz gerekiyor. Bunlar şu ana kadar bizim ödediğimiz ya da ödeyeceğimizi öngördüğümüz masraflar. Çünkü daha şu an sadece birinci aşamaya başvurduk. İkinci aşamayı hazırlık aşamasındayız. Eğer ekstra bir masraf çıkarsa bunu diğer videoları anlatırken, hani ayrıntılardan bahsederken, aşamalardan bahsederken ona böyle not düşelim. Bu videonun altına da böyle bir yorum olarak pinleriz ekstra bir masrafımız olursa. Yani iki kişi karı koca başvurmak istiyorsanız buna toplamda $10.450 tutuyor hızlandırılmış prosesle birlikte. Şimdilik bu kadar olsun. Yine yeni videoyu bekleyin diyorum çünkü bayağı ayrıntılı, güzel durumlar anlatacağız. Yani Green Card'la ilgili kafanızda pek soru işareti kalmayacak. Bu case ile alakalı, yani NIW'ya başvuruyorsanız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı da yorumlara alalım. Herkes birbirinden faydalanmış olsun. Hoşça kalın.